Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce de kanalımda anlatmış olduğum supla modelinin runner parçasını anlatmaya çalışacağım. Çok talep oldu anlatmam yönünde. Ben de inşallah hep birlikte örelim. Özellikle de nako pırlanta ile ören ya da bu nako pırlantaya uyumlu başka iplerle ören arkadaşlar için sayıları, detayları vereceğim. Şöyle ben bu renk ipi kullandım. Hem açık renk olduğu için hem de daha e, ağır bir görüntüsü olduğu için supla takımlarında ve runner takımlarında bu rengi tercih ettim. Numarası da 2250 arkadaşlar. Nako pırlanta. İpimi hemen ortasından çıkarıp başlayacağız. İpimi çıkardım. Şimdi bir standart bir runner'ın ölçüsünü şimdi sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Eğer evdeki masanız ya da çeyizlik yapmak isterseniz 80-90 santim arası, yani 80 olur 90 olur veya ikisinin arası bir santim boyu da olabilir. Ben şimdi 150 zincirle başlayacağım. 2-3 birkaç santim eksik veya fazla sıkıntı olmaz. Siz ama dilerseniz daha uzun istiyorsanız uzun, zevkinize kalmış. Ben sadece size nasıl örüldüğünün tekniklerini göstereceğim. Sayılarını vereceğim. Eğer supla ipiyle de örmek isterseniz, supla ipleri daha kalın olduğu için ben nako pırlantayla örnek vereyim. 150 zincirle başlıyorsam supla ipiyle başlayanlar 100 ya da 90 zincirle başlayabilir. Çünkü bayağı kalın bir ip. Buna göre ben nako pırlantaya göre sayılarımı vereceğim. Kanalımda anlattığım supla olarak verdiğim tarifte nako pırlanta ile örmüştüm arkadaşlar. Hemen zincirimi çekiyorum. 150 tane zincir çekelim. Ne çok sıkı ne de çok gevşek olsun. Çünkü bu arada kalan tam ortası olacağı için sık olursa elinizi ona göre ayarlayın. Yani çok sık da olmasın, çok gevşek de olmasın. 150 zinciri çekelim ilk etapta. Evet arkadaşlar, şöyle 150 tane zincirimi çektim. Bu uzunlukta hemen ilmeğimi alıyorum. 1 2 3 4, şu dördüncüye ikili trabzan yapıyorum. Buradan sonrasını, yani ikili demeyeyim kafa karışıklığı olmasın, iki seferde çıkıyorum ama trabzan, normal trabzan yaparak sonuna kadar normal trabzan yapıyoruz. Şöyle tek dallarına aynı taban, örgü tabanda yaptığımız gibi örerek sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, şu şekilde trabzanlarımızı ördük. Uzunluğu şöyle göstereyim. Ekrana sığmadığı için tam net gösteremiyorum ama şöyle küçücük bir kısmı kaldı bu tarafta. Ortaya şöyle alayım, daha net görün. Bu şekilde trabzanlarımızı ördük. Hemen son zincire geldim. Buradan son zincire battım. Trabzandan ayrı 5 adet daha trabzan öreceğiz. Yani 6 adet aynı zincir içerisine trabzanlarımız olacak. Bu tepelerde 6 adet artırmalarımız olacak her sırada.
1 2 3 4 5 sonuncusunu da yaptım. Bu son ilk başladığımızla son zincirimizi biraz sıkı yaparsak şu orta kısmındaki yani son zincir içerisine 6 tane trabzan yapacağımız için şu ara açılmaz, şu sıkı olur arkadaşlar. O yüzden oraya dikkat edelim. Şimdi de hemen ipimizi de arkadan gizleyerek 1 2 3 4 5 6 artırmamızı yaptık. Hemen trabzanların iç taraflarına yine aynı trabzan yaparak sonuna kadar devam edeceğiz. Buralarda sadece tek tek yapıyoruz. Hiç artırma, eksiltme olmuyor. Sadece tepelerde 6 adet arttırmalarımız olacak. Sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet. Şimdi sonuna geldik. Bu şekilde trabzanlarımı yaptım. Sonundaki son ilmeği de trabzanımı yapıyorum. Hemen şu başta çektiğimiz şu hani dördüncüye batmıştık ya, şu zincir kalmıştı. O zincirin şu ilkine yani dibine batıyorum ama tek dalına değil. Şöyle arkadan da göstereyim. Şu ikisine tam ortasına batıyorum. Burada bu içerisine 6 adet ikili trabzan, 3 4 5 6 zincirimiz burada ilk yaptığımız trabzan tepesine birleştirdim. Bakın arkadaşlar, bu şekilde burada da 6 tane arttırmamızı yaptık. Ortasını ördükçe kapanacaktır. 6 artırmamızı da bu şekilde yaptıktan sonra ben 2 zincir çekiyorum bu başlarken. Hemen dibine trabzanımı yapıyorum. Tekrar göstereyim. 1 2 trabzanımı yaptım. Bu şekilde sonuna kadar yine trabzan örerek devam edelim. Artırmalarımız hep bu tepelerde olacak. Şu 6 tane battığımız yerlerde olacak arkadaşlar. Şu karşılıklı trabzan sayıları hep aynı olacak. Hiç eksilme, arttırma olmayacak. Örnek vereyim. Burada çektiğim benim 150 adet zincirle başlamıştım. Diyelim ki 140 tane trabzanımız varsa 145 tane. Bu karşıda da 145 tane olacak. Bu ördüğümüz tüm sıralardaki şu düz olan taraflarda hep 145 adet trabzan olacak bitene kadar runner'ımız. Sadece arttırmalarımız şu 6 adet battığımız yerlerde her sırada 6 tane arttırmamız olacak iki başta da. Şimdi devam ediyoruz. Bu artırma yaptığımız yere kadar trabzan örmeye tek tek çift batmıyoruz. Tek tek her trabzan üzerine bir trabzan örerek bu şekilde artırma yaptığımız başa kadar gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi sıra sonunda şurada başta yaptığımız artırma 6 tane batmıştık. 1 2 3 4 5 6. Şimdi bu 6 trabzana çift batıyoruz. İlk çiftimizi yaptık. Burada da 6 arttırmamış oldu. Yani 6 trabzan 12 tane olacak. Burada 6 tane arttırmış olacağız bu sırada da.
dönüşlerde dördüncü çiftimizi batıyoruz. 4, 5, sonuncusu 6. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 çiftlerimizi tamamladık. Şimdi yine sonuna kadar tekli tek tek trabzan örmeye devam ediyoruz. Aslında çok kolay, basit yani matematiği arkadaşlar. Bu şekilde sonuna kadar trabzan örerek gelelim, buraya kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi bu tarafa geldik. Kalan 6 tane battığımız yere çift batmaya başlıyoruz. Burada da artırmalarımız olacak. 2, 3, 4, 5, son artırmamı da yaptım. Hemen baştaki 2 zincir çektim yerin ilk yaptığım şu trabzanın tepesine kaydırmayla birleştiriyorum. Yine 2 zincir çektim. Buradaki dönüşümüzü de sağladık. Dibine trabzanımı yaparak bu sıraya da 3. sıramıza da başlıyoruz. Yine bu başlangıç yerine kadar, buraya kadar devam edelim trabzan örmeye. Sonrasında yine artırmalarımıza geldiğimizde göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi yine tekrar artırma yaptığımız yere geldik. Bakın, ilk çiftimiz hemen burada, ilkinden değil, ikinci çiftimizin ilk çiftimizin ikinci trabzanından artırma yapmaya başlayacağız. Şimdi buraya çift batıyorum. Bir tek yaptım. Yanındakine bir çift. Bir tek yaptım. Yanındakine bir çift yapacağım. Burada da bir tek, bir çift, bir tek diye ilerleyeceğiz. Yine 6 tane çiftimiz olacak. 6 artırmamız olacak burada yine tekrar. Bu şekilde bir tek yaptım. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Bir tek. Son çiftimiz olacak. Sayalım, 6 tane yine çift olmuş olması lazım. Hemen 1 1 2 3 4 5 ve 6. Son yaptığım 6. çiftimiz oldu. Şimdi buradaki artırmamız bitti. Yine düz bir şekilde diğer başa kadar yine trabzan örmeye devam ediyoruz. Bu 3. sıramız. Devam edelim. Tek tek örmeye devam edeceğiz. Bu başa kadar gelelim arkadaşlar. Evet, şimdi bu sonuna geldim. Yine ilk çiftimiz burada, bakın.
yaptığım ilk çift, ilkini ilk trabzanına değil, ilk çiftin ikinci trabzanına çift batıyoruz. İlk çiftimizi burada da yaptık. Yine bir tek. Burada ikincisine başlamamızdan amacı şu sonuna çift denk getirmem. Zaten örgü tabanlarımda da bu şekilde, bilenler biliyordur. Sonundaki topuktaki aynı arttırma yaptığımız şekilde. Şimdi tek yaptım. Bir çift batıyorum. Bir tek. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Son tek yaptık. Sonra da bakın son ilmeğimize de çift denk getiriyorum ki buradaki birleştirdiğimiz zaman daha rahat şu şekilde mesafesi kolaylıkla birleşsin diye. Hemen yine şu zincir değil, iki zincir değil arkadaşlar. İlk trabzan yaptığım, zincir çekip yaptığım ilk trabzanın tepesinden kaydırma ile birleştiriyorum burayı. Yine iki zincir çektim. Dibine aynı birleştirdim yere trabzan yapıyorum. Dördüncü sıramıza yine başlamış olduk. Tek tek yine arttırma eksiltme yapmadan dördüncü sıramızı da buraya kadar gelelim. Ben 5 sıra yapmayı düşünüyorum. Bu sırayı da yapalım. 5. sıramızı da artırma yerlerinde ben sizlere tekrar çift battığım yerlerde hatırlatma yapacağım. Şimdi devam edelim. Trabzan örerek başa kadar gelelim. Şimdi yine başa kadar geldik. İlk çiftimiz burada. Bakın bu ilk çiftimiz. İlkinden değil, ikinci trabzanından çift batarak buradaki artırmamı da bir çift, iki tek, iki tek yaptım. Bakın yine bir çift yapıyorum. Yine 6 tane çiftimiz olacak. 6 artırmamız olacak. Şimdi iki tek, bir çift, iki tek, bir çift, iki tek, bir çift, son çiftimiz sayalım. 6 çiftimiz olacak. Şimdi bakın ilk çiftim 1, 2 tek yaptım arada. İkinci çiftim, üçüncü çiftim, dördüncü, beşinci ve altıncı. Altıncıyı da yaptık. Buradaki artırmamızı tamamladık. Şimdi yine trabzan örmeye devam ediyoruz. Yine sonuna kadar artırma yaptığımız başa kadar trabzanlarımızı örelim. Bu kısma kadar devam edeceğiz. Evet, şimdi bu tarafta bu sondaki arttırdığımız yere geldik. Şimdi ilk çiftimizin ilk trabzanından değil, ikincisine çift batarak burada da
6 tane çiftimiz olacak. 6 artırmamız olacak. Yine aynı. Burada bir tek bir çift yapmıştık. Şimdi yine bir çift battım. Burada da aynı şu diğer başta yaptığımız gibi bu sırada dördüncü sıramız 2 tek bir çift olacak. Beşinci sıramızda 3 tek bir çift olacak arkadaşlar. Altıncı sıramızda 6 sıra yapalım. Altıncı sıramızda da 4 tek bir çift devam edeceğiz. Yani sistem bu şekilde, matematiği artırmalarımızın aynı, sadece teklilerimiz artıyor her sırada. Yani bir tekle çiftle başladık, sonra bir tek bir çift, iki tek bir çift, beşinci sırada 3 tek bir çift, altıncı sırada 4 tek bir çift diye devam edeceğiz. Zevkinize kalmış bir şey. Bu orta trabzan kısmını siz dilediğiniz gibi artırmalarını yapabilirsiniz. Hemen şöyle bir kontrol ediyorum. Bir çift yaptım. Hemen 2 tek yapıyorum. Sonra bir çift yapıyorum. 2 tek yapıyorum. Son trabzanın çifti denk geliyor. Burada da birleştiriyorum yine. 2 zincir çekip 5. sıramıza dibine trabzan yaparak başlıyorum. Yine başa kadar aslında çok kolay, yani anlaşılır bir model arkadaşlar. 5. sıramıza başladık. 6 sıra yapacağım. 5. sıramızda da yine, yani ben bu başlarda size göstereceğim. Yeni başlayanlar, ilk defa yapanlar için çoğumuz biliyordur zaten. Sadece buraları, sayılarımız aynı. Başa kadar geliyoruz. Bu başta yine artırmamızı yaptığımız zaman sizlerle devam edeceğim. Göstereceğim bu kısımlarını. Evet. Şimdi yine 5. sıramızda yine bu artırma yerine geldik. Hemen ilk çiftimiz var. İlk çiftimizin ikinci trabzanına şu şekilde çift batarak başlıyoruz. İlk çiftimizi yaptık. Burada da 3 tek bir çift yapacağız. Bakın bir alt sırada 2 tek bir çifti. Aralara bakın hemen. Şimdi burada da 3 tek yapıyoruz. Bir çift yapacağız. Yine 6 tane çiftimiz olacak. 1 2 3 tek yaptım. Çift yapacağım. 6 çiftimizi de burada yapalım. Sayıyorum şimdi. İlk çiftim 1 2 3 4 5 ve 6. çiftimizi yaptık. Şimdi dümdüz bir şekilde yine devam ediyoruz. Diğer artırma yerine gelene kadar trabzan örerek 5. sıramızı da tamamlıyoruz. Evet, şimdi bu sondaki yere de geldik. Yine aynı şekilde ilk artırmamızın ikinci trabzanından çift yaparak bu tarafta, karşı tarafta ilk diğer tarafta nasıl artırma yaptıysak burada da şimdi aynı 5. sıramız 3 tek yapıyoruz. Bitiş yerinde bir çift yapıyoruz. Buraları gösteriyorum. Kısa kısa kesmeye çalışıyorum arkadaşlar videoları, çünkü çok uzun olmasını istemiyorum. Çok basit. Sadece önemli yerlerini sizlerle paylaşıyorum.
3 tek yaptım. Burada da 6 tane çiftimiz olacak. Bir çift, 3 tek, bir çift. Üç tek, bir çift yapıyoruz. Sonunda bitiş yerinde çiftimiz denk gelecek. İki, üç tek yaptım. Sonuna bakın, son ilmeğimize çift batıyorum ve burada ilk çektiğim trabzan tepesine birleştirdim. 2 zincir çektim. Hemen dibine son sıramızı yapacağım. Ben 6 sıra yapacağım. Siz dilerseniz bu ortadaki uzunluğu, genişliğini ne kadar istiyorsanız bu trabzan olan kısmını ona göre uzunlukta yapabilirsiniz. Uzunluğunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Sadece teknik aynı. Artırmaları burada 3 tek, son sıramda 6. sıramda 4 tek, bir çift yapacağım. Yine oralarda göstereceğim. Eğer trabzan olan bölümü daha geniş olsun istiyorsanız 7-8 sırada yapabilirsiniz nako pırlanta ile ya da nako pırlantaya ayarında ipleriyle 6 tek, 5 tek, bir çift, 6 tek, bir çift diye devam ederek teknik aynı ilerletebilirsiniz. Şimdi son sıramızı, 6. sıramızı yapacağım. Eğer supla ipleriyle de yapacaksanız arkadaşlar, ben bunu 150 zincirle başlamıştım. 80-90 santim arası standart bir supla, ama siz yine göz zevkinize göre, masanızın büyüklüğüne göre de uzunluğunu, kısalığını tercih edebilirsiniz. Ona göre de zincir sayılarını eksik veya fazla tutarak da ayarlayabilirsiniz. Supla ipiyle de 100 ilmekle, 100 zincirle başlayabilirsiniz. Şu trabzan olan kısmını da 5 sıra yeterli olur supla ipiyle. Veya 4 sıra, elinizin gevşekliğine göre de bunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi son sıramızı devam edelim. Başa şu artırma yerine kadar gelelim. Oradaki son artırmamızı da göstereceğiz. Trabzan kısmını bitireceğiz inşallah. Yine 6. sıramızda da geldik. İlk çiftimizin ikincisine çift trabzan yaparak buradaki artırmamızı da alt sırada ne yapmıştık? 3 tek, bir çift. Burada da 4 tek, bir çift yapacağız. Yine 6 tane çiftimiz olacak. Artırmalarımızı sadece bu başlarda yapıyoruz. Bir çift yaptım. 1, 2, 3, 4 tek. Sonrasında bir çift. 2, 3, 4 tek yaptım. Bir çift. 1, 2, 3, 4 tek yaptım. Bir çift. Burada da 6 çiftimizi yapalım. 3 tanesini yaptım. 6'ya tamamlayalım. Devam edelim. Evet, 6'ya tamamladım. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6.'yı da yaptım. Şimdi diğer başa kadar trabzan örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, son sıramızın artırmalarını da aynı başta yaptığım gibi, son sırada yaptığım gibi 4 tek, bir çift olarak yaptım ve birleştirdim. Şimdi toplamda 6 sıradan oluşan bu runner modelimizin trabzan olan kısmını tamamladık. Ben ölçtüm, şu anda buradaki yani orta kısmı bitmiş hali 65 santime ulaştık. Yaklaşık 150 zincirle başlamıştım.
150 zincirle başladığımda e, 150 zincirle başladığımda 50-55 santimdi. Şu anda 65 santime ulaştık. Yani 10-15 santim yaklaşık bir uzama da oldu ördükçe. Şimdi kenar oyasına geçeceğim. Ben ortasını bu genişlikte tuttum. Kenar oyasını ben 2 sıra öreceğim. Yani daha gösterişli dursun diye supla da aynısını yapmıştım ben. 3 sıra örmüştüm. Kenar oyası 2 sıra tutmayı tercih ediyorum. Şimdi hemen o şekilde de bir uzama söz konusu olacaktır. Bitiminde istediğimiz uzunluğa ulaşacağız inşallah. Şimdi şöyle hemen kaydırmamı yaptım. Bir zincir çektim burada. Hemen yanındaki tam dibindekine şöyle kaydırma yapacağız. Dibin arka dalından almıyoruz. Direkt trabzan içinden tekrar şu ilmeğimi bir sıkılaştırmak istiyorum. Hemen yanındaki şöyle trabzan içerisinden çok sıkmayın kaydırma yaparken, gevşek gevşek olsun. Hem çevre kenarları çok sıkılaşırsa toplanır bir araya, hem de oya kısmını ördüğümüzde kenarlarının oyasını batacak yerlerimize daha rahat batmış oluruz. Yani burada babet kenarlarındaki gibi çok sık kaydırma yapmıyoruz. Maksat bunu sıkılaştırmak değil arkadaşlar. Bu şekilde komple bakın, tekrar göstereyim. Çevresini başladığımız yere kadar iki dalından da alıyorum. Şöyle direkt trabzan içerisine batıp bu başladığımız yere kadar bu şekilde gelelim. Evet, şimdi sonuna geldim. Komple kaydırmasını yaptım. Hemen başladım şu ilmek içerisine yakından göstereyim. Tekrar kaydım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. İlmeğimin başına alıyorum. 5.'ye trabzan yapıyorum. Kalan 2 ilmeğime de 2 tane trabzan daha yapıyorum. İlk sıramızda ilmeğimin başına alıyorum. 1 2 3, dördüncüye arada 3 ilmek bırakıp ikili trabzan şeklinde çıkıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Boşluğa 3 tane daha trabzan yapıyorum. İlmeğimin başına alıyorum. 1 2 3, dördüncüye ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çektim. İlmeğimin başına alıp bu boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. İlmeğimin başına alıp bu battığım yer 1 2 3, dördüncüye şöyle ön kaydırmasını bırakıyoruz. Arkadan 2 dalına batıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde 4 tane ilmek bırakıp arada oyamı aralarını oluşturdum. Bu şekilde gayet ideal oldu. Çünkü 3 tane de denedim. 2 tane de 3 bırakıp dördüncüye battım. Şimdi tekrar bir iki tane de göstereceğim. Diğer türlü 2 tane bıraktığımda çok üst üste olmaya başladı. O yüzden bu aradaki mesafemiz iyi ayarladım. Siz de bu şekilde örün. 3 tane zincir çektikten sonra 3 tane de trabzan bu boşluğa yapıp şu arayı battığım yeri tekrar
Bakın bu battığım yer, zaten bunu saymıyorum. 1 2 3, dördüncüye 1 2 3, dördüncüye şu arkadan 2 dalını alıyorum. Öndeki kaydırmamızı bırakıyorum. Arkadan 2 dalına alıp trabzan yaparak çıkıyorum. 3 zincir çektim. Tekrar bu boşluğa 3 adet trabzan yapıyorum. İlmeğimin başını alıyorum. Battığım yer burası. 1 2 3, dördüncüye arkadan 2 dalını alarak bu şekilde ilerletiyoruz. Runner'ımızın oyasını, ilk sıra oyasını bu şekilde yapıyoruz. Başladığım yere kadar değil, şu kısma geldiğimiz zaman ben size arttırmaya gelelim arkadaşlar. İlk arttırmamıza, buradaki ayarlamayı da, ortada kaç tane ilmek bırakacağımızı da size göstereceğim. Şimdi örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi bu arttırma yerine kadar geldik. Burada da yaptım. Buradan itibaren buralarda, şu düz kısımlarında 3 bırakıp dördüncüye batıyorduk, dördüncü ilmeğe. Burada da 2 ilmek bırakıp üçüncüye batacağım. Sadece bu dönemeç yerlerinde. Çünkü burada oval döndüğü için bu kısımları oyası çektirir. Şöyle 1 2 üçüncüye birkaç tane örelim, zaten göreceksiniz siz de ne demek istediğimi. Dördüncüye eğer batarsak çok çektirir oyası. 1 2 3, 1 2 3, üçüncüye, sadece bu arttırma yaptığımız kısımlarını, diğer tarafa, düz tarafına geçtiğimizde yine tekrar arada 3 ilmek bırakıp dördüncüye batacağız. 1 2 3, ilk sıra oyamızı bu şekilde tamamlayacağız. Diğer arttırma yerine de geldiğimizde 1 2 3, 1 2 3, sadece arada 2 tane bırakıyoruz. 1 ve 2. Üçüncüye batıyoruz. Bakın bu dönemeç yerimiz olduğu için oval kısmına, artırma yerine geldiği için arada 4 değil de 3 bırakarak yine burada artırma yaptığımız yere, tamamladığımız yere kadar aynı bu şekilde 3 bırakarak gelelim. Sonrasında yine bu düz tarafını 4'er bırakarak devam edeceğiz. Aynı bu başa da geldiğimizde yine arada 3 tane bırakarak tamamlayalım. Artırma yerinden itibaren arada 3 bırakarak tamamlayarak bu sırayı bitirelim arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Anlaşabilir olmuştur. Şimdi devam edelim kenar oyamızı örmeye. Evet arkadaşlar, ilk sıramızı tamamladık. Runner'ımızın oyasının. Dediğim gibi burada da zaten aynı bu tarafta yaptığımız gibi yaptım. Arada 2 bırakıp üçüncüye batarak gayet güzel bir görüntüsü oldu. Şimdi ben burada 70 santime ulaştım arkadaşlar, yaklaşık. Yine ölçtüm, 70 santim uzunluğunda oldu. Son sıra oyamızı da yaparak istediğimiz uzunluğa, yani standart bir runner olacaktır. Şu şekilde uzunluğu ekrana sığmadığı için şöyle katlayarak göstermek istiyorum size. Şimdi son ikinci sıra oyamıza geçeceğiz. Evet, şimdi burada birleştirmemizi yapacağız. Hemen buradaki şu 3 zincir çektiğimiz şu dibe kaydırma yaptım ve şu kenardaki zincir içlerine de kaydırma yaparak burayı yukarıya çıkmam gerekecek. Bunu da kaydırma yaparak en düzgün şekilde yapabiliriz. 1 2
3 ve 4. Tam tepeyi bulmak için şu kenarından 4 adet zincirimizin üzerine kaydırmamızı yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. 1 2 3 dördüncüye bir pırpırımızı ilk yaptık. Bu sırada son sıramızda pırpır yapacağız arkadaşlar. İlmeğimin başına alıyorum. 1 2 3 üçüncüye trabzan yapıyorum. Buradaki zincirimizle birlikte bunu 2 trabzan olarak sayıyorum. Şu ilk etapta şu pırpırımı ben kaydırmayla birleştirmek istiyorum. İki, bu 3 zincirimizle birlikte 3, burada da 4 5 trabzanımız olacak. Alt sırada 4'tü, burada bir tane arttırmış olduk. Şimdi de ilmeğimizin başına alıyorum. Tam bakın şurada tepeyi bulacağız. Zincir çektiğimiz 3 zincir çektiğimiz bu zincir tepesine ipimizle ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 1 2 3 dördüncüye bu şekilde pırpırımızı yaptık. Geriye 2 tane zincirimiz kaldı. Onu da trabzana sayacağız. Şöyle içerisine geçip direkt pırpırlarımızı kaydırma şekliyle yapalım arkadaşlar. Dördüncüye şöyle kaydırmayla yaparsak 2 3 4 ve 5 zincir yaptık. Hemen yine bu tarafa geçiyoruz. Tam zincir başımıza bakın arkadaşlar, tam zincir tepesine batıyoruz. O ilk alt sırada 3 zincir çekip başladığımız yere trabzanımızı yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 dördüncüye 1 2 3 beşinciye yapıyoruz. Kalan 2 tane zincirimizi de burada içerisine 4 tane daha trabzan yapıyoruz. O zincirlerimizle 5 tane trabzanımız gözükmüş olacak. 1 2 3 4 5. Hemen ilmeğimizin başına alıyoruz. Zincir tepesine geçiyoruz. İkinci sıramızı da son sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Bir tane daha göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4 beşinciye şöyle kaydırmayla kapattım. İlmeğimin başına alıp kalan 2 zincirimi de trabzan sayıyorum. Burada 4 tane trabzanda bu boşluğa yapıp karşı tarafa geçiyoruz. Tam zincir tepesine bakın arkadaşlar. Direkt içerisine batıyorum tığımı. Bu şekilde de son sıramızı da yapalım. Runner'ımızın gayet hoş bir görüntüsü oluyor. Sonuna kadar devam edelim artık. Buralarda da aynı hep başlarına batarak son kısma kadar bu oyayı, son kenar oyasını örerek runner'ımızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar,
Bu şekilde runner'ımızı tamamladık. Ekrana sığmadığı için şu şeyle katlayarak şu şekilde göstereyim size. Sonuna geldik. Sonunu tamamlayalım. Sonrasında videomuzu da bitireceğiz. Benimkisi şu anda bitmiş hali 80 santim civarında oldu arkadaşlar. Şöyle son oyamızı da yapıp burada tam zincir dibine kaydırma ile birleştiriyoruz. İpimizi kesiyoruz burada. Yaklaşık arkadaşlar nako pırlanta ile ördüm. Bakın bu kadar ipim kaldı benim. Bir ip, bir yumaktan bir runner kolaylıkla rahat rahat çıkıyor arkadaşlar. Ama supla ipiyle örecek olursanız supla ipiyle 2,5 tane ip gider. Yani yer bu model. Çünkü trabzan oldukça orta kısmı. Siz dilerseniz şu kenarlarını da şöyle ben katlayayım, ekrana sığmadığı için şu şekilde kenar kısımlarını fazla yaparak 3 sırada yapabilirsiniz. Dediğim gibi 80-90 santim arası, 80-85 ortası, 83-85 bu civarlarda standart bir runner ölçüsü. Siz yine gayet bu standart bir runner oldu. Siz yine uzun isterseniz zincir sayısını ben 150 ile başlamıştım. Siz bunu 160-170 zincirle başlayarak daha uzun yapabilirsiniz. Veya zincir sayısını 150 tutarak, dediğim gibi şu orta trabzan sayısı benim 6 sıradan oluşuyor. Siz bunu 7 sırada yapabilirsiniz. Arttırmaları yine aynı teknikle veya kenar oyasını 3 sıra yaparak da bu runner'ımızı boyunu uzatabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Supla modeli de kanalımda aşağıdaki videolarda bulabilirsiniz. Bu takımın parçası supla modelini. Bardak altlığını da yaptım. Önceki videolarımda takım halinde örmek isterseniz kanalımda aşağıdaki videolarda takımın diğer parçaları da bulunmaktadır. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Abone olarak bana destek olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar. Zil butonuna, zil görseline de basarak bildirimlerinizi açıp çektiğim videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.